Bir kara deliğin yakınında boşluk dediğimiz şeyi ölçerseniz boşluk artık boş gibi davranmaz. Hızlanan bir gözlemci başka birinin boşluk dediği şeyi sıcak bir ortam gibi algılar. Bir olay ufkunun yakınında ise hiçlik, parçacık üretimi gibi davranan ölçülebilir sonuçlara yol açar. Buradaki temel nokta şudur. Parçacık dediğimiz şey her zaman uzayın içinde duran küçük bir bilye değildir. Bazen parçacık alanın, gözlemcinin ve uzay zamanın birlikte verdiği cevaptır. Bu videonun ana sorusu boşluk gerçekten boş değilse parçacık dediğimiz şey tam olarak nedir? Daha derindeki soru ise uzay zaman sahne midir yoksa oyunun kurallarından biri midir? Vakum günlük dilde hiçbir şey yok anlamına gelir. Kuantum alan kuramında ise vakum alanların en düşük enerjili hali veya fiziksel olarak kabul edilebilir özel bir durumdur. Bu iki anlam aynı değildir. Günlük boşluk eksikliktir. Kuantum vakumu ise düzenlenmiş fiziksel bir durumdur. İlk yanlış inanış burada başlar. Evreni boş bir sahne gibi düşünürüz. Sahnenin üzerine parçacıklar gelir, çarpışır, kaybolur ve yeniden oluşur. Bu resim zayıf yerçekimi ve düz uzay zaman için işe yarar. Laboratuvarlarda, hızlandırıcılarda, sıradan parçacık fiziğinde bu resim çok güçlüdür. Fakat uzay zaman eğildiğinde sahnenin kendisi artık masum değildir. Sahne değiştiğinde parçacık kelimesinin anlamı da değişir. Eğrisel uzay zamanda kuantum alan kuramı tam bir kuantum kütle çekim teorisi olmamaktadır. Fakat çok önemli bir ara katmandır. Maddeyi kuantum alanlarıyla açıklar. Uzay zamanı ise klasik yani genel görelikteki gibi geometrik bir arka plan olarak tutar. Bu yaklaşım kara delik ışınımı, hızlanan gözlemcilerin vakumu farklı algılaması, erken evrende parçacık oluşumu ve Casimir etkisi gibi örneklerde vazgeçilmez bir dil sunar. Burada ölçek farkı aklımızı zorlar. Kuantum alan kuramı çok küçük mesafelerde ve yüksek enerji aktarımında çalışır. Genel görelilik ise yıldızlar, galaksiler, kara delikler ve evren ölçeğinde çalışır. Biri mikroskopik olayların dilidir, diğeri kozmik geometrinin dili. Kara delik çöküşü ve evrenin ilk anları gibi uç durumlarda bu iki dil aynı cümlede konuşmak zorunda kalır. İşte bu noktada kuantum kütle çekim arayışı ortaya çıkar. Sicim kuramı, döngü kuantum kütle çekimi ve başka yaklaşımlar bu büyük birleşmenin adaylarıdır. Fakat elimizde bu nihai teoriyi beklemeden ciddi fizik yapmamızı sağlayan bir ara merdiven vardır. Eğrisel uzay zamanında kuantum alan kuramı. Bu merdiven bize şunu söyler. Uzay zamanı tamamen kuantize etmeden de kuantum alanlarının eğilmiş bir evrende nasıl davrandığını inceleyebiliriz. Ama bu ara merdivenin bir bedeli vardır. Düz uzay zamanda yani özel göreliliğin dünyasında vakumu seçmek daha nettir. Simetriler vardır, zaman ötelemesi vardır, enerjinin pozitifliği gibi seçim ilkeleri vardır. Bu simetriler bize hangi durumun fiziksel olarak kararlı olduğunu söyler. Eğrisel uzay zamanda ise evrensel bir saat, evrensel bir geometri, evrensel bir gözlemci ve her yerde geçerli tek bir vakum seçimi yoktur. Bir benzetme yapalım. Düz bir denizde herkes aynı ufuk çizgisini görür. Fakat dalgalı, kıvrımlı ve hareketli bir denizde ufuk durduğunuz yere bağlıdır. Eğrisel uzay zamanında vakum da böyle davranır. Bir gözlemcinin parçacık yok dediği durum başka bir gözlemci için parçacıklarla dolu görünebilir. Bu ölçüm hatası değildir. Kuramın kendi yapısından çıkan bir sonuçtur. Unruh etkisi bu sezgi kırılmasının en temiz örneklerinden biridir. Sabit ivmeyle hareket eden bir gözlemci düz uzay zamanın vakumunu termal bir ortam gibi gözlemler. Yani sorun sadece kara deliklerde değildir. Hızlanma bile boşluğun anlamını değiştirir. Buradan çıkan ders, parçacık yalnızca alanın içinde bulunan küçük nesne değildir. Parçacık belirli bir gözlemci düzeniyle alanın okunma biçimidir. Hawking etkisi aynı fikri daha dramatik bir sahneye taşır. Bir yıldız çöker, kara delik oluşur, olay ufku belirir. Uzakta bekleyen gözlemci kara deliğin termal ışınım yayıyormuş gibi davrandığını hesaplar. Bu ışının popüler anlatılarda sık sık boşluktan parçacık çifti doğdu diye anlatılır. Bu kısa resim sezgi verir ama gerçeğin tamamı değildir. Kuantum alan değişen ve ufuk içeren uzay zaman geometrisinde farklı gözlemciler için farklı parçacık içerikleriyle okunur. Kara delik ışınımı boşluğun sihirli biçimde madde püskürtmesi değildir. Alanların, ufukların ve gözlemci tanımlarının birlikte ürettiği bir sonuçtur. Eğrisel uzay zamanında fiziksel durumları seçmek için 3 büyük filtre kullanılır. Hadamard düzeni, mikrolokal spektrum koşulu, kuantum enerji eşitsizlikleri.
Hadamard durumu alanın çok kısa mesafelerde nasıl tekillik göstereceğini kontrollü hale getiren fiziksel durum sınıfıdır. Daha sade söylemek gerekirse iki ölçüm noktası birbirine çok yaklaştığında kuantum alanlarının davranışı değişir. Hadamard koşulu bu değişimin kabul edilebilir ve evrensel bir biçimde olmasını ister. Böylece enerji gibi zor büyüklükleri güvenilir biçimde tanımlayabiliriz. Mikrolokal spektrum koşulu da Hadamard fikrinin daha keskin bir versiyonudur. Dalgaların kısa mesafe ve yüksek enerji davranışını izler. Hangi yönlerde fiziksel bilgi taşınabileceğini ışık konisinin yerel yapısıyla uyumlu hale getirir. Alanın mikroskobik titreşimleri uzay zamanın nedensel pusulasına uymalıdır. Kuantum enerji eşitsizlikleri ise negatif enerji konusundaki yanlış anlayışı dizginler. Kuantum kuramında enerji yoğunluğu bazı noktalarda negatif çıkabilir. Bu tek başına yasak değildir. Fakat bu negatifliği istediğiniz kadar, istediğiniz süreyle ve istediğiniz ölçekte kullanamazsınız. Zaman boyunca ortalama alındığında doğa bu negatifliğe sınırlar koyar. Bu sınırların sonuçları olarak solucan delikleri, warp sürüşleri ve egzotik zaman makineleri çoğu anlatıda negatif enerji varsa yapılır gibi sunulmaktadır. Eğrisel uzay zamanda kuantum alan kuramı bu heyecanı dizginler. Negatif enerji var ama muhasebesi de var. Borç alabiliyorsunuz fakat sınırsız kredi açılmıyor. Boşluk cömert değil ve hesap tutuyor. Buradan çıkartacağımız sonuç eğrisel uzay zamanda her matematiksel durumun fiziksel olmadığıdır. Kuram yalnızca denklem yazmakla yetinmez. Hangi durumların kararlı, yerel ve nedensel olarak kabul edilebilir olduğunu da seçer. Bu seçim parçacık kavramının zayıfladığı yerde bile alan kuramının ayakta kalmasını sağlar. Küçük bir bölgede aynı geometri varsa kuram o bölgede aynı fiziksel yapıyı vermelidir. Yani doğa şu evrenin tamamında şu özel vakumu seçtim demek yerine yerel olarak neyin ölçülebilir olduğunu tutarlı biçimde tanımlamalıdır. Bu ilke kulağa soyut gelir fakat çok somut bir sorunu çözer. Eğrisel uzay zamanda uzak gelecek, uzak geçmiş veya sonsuzda duran ideal gözlemciler her zaman bulunmaz. Kara deliğin içi hızlanan gözlemci, genişleyen evren ve kozmolojik ufuklar aynı küresel parçacık listesini paylaşmaz. Bu yüzden her yerde tek bir sahne resmi aramak yerine her bölgenin fiziksel cebrini ve ölçülebilir büyüklüklerini tutarlı biçimde ilişkilendirmek gerekir. Burada cebirden kastımız ölçülebilir şeylerin düzenli kataloğudur. Bir bölgede hangi alan büyüklüklerini konuşabiliyoruz, hangi ölçümler birbirini etkiliyor, hangi olaylar uzaysal olarak ayrıldığı için doğrudan karışmıyor. Alan kuramının yerel dili bu katalog üzerinden kurulur. Böylece parçacık sayısı bulanıklaştığında bile ölçülebilir alan ilişkileri net kalır. Bu yüzden modern resimde parçacık temel kelime olmak zorunda değildir. Daha temel olarak alan ve yerel ölçüm vardır. Eğrisel uzay zamanda hangi dedektör hangi hareketle, hangi alan kuramında hangi tepkiyi verir gibi soruları sormamız gerekir. Eğer parçacık kavramı gözlemciye bağlı hale geliyorsa sanal parçacıklar ve Feynman diyagramları ne kadar gerçek? Bir diyagramda çizgi görürüz. O çizgi sanki küçük bir parçacık uzay zaman içinde yol almış gibi düşünürüz. Bu resim öğreticidir ama fazla ciddiye alındığında yanıltır. Ruth Kastner'in doğrudan etki yaklaşımı tam bu noktada devreye girer. Bu yaklaşım Wheeler-Feynman doğrudan etki geleneği ve işlemsel yorum çizgisi üzerinden şunu savunur. Sanal süreçleri standart Feynman propagatörleriyle yani zaman sıralı bir uzay zaman hikayesi gibi anlatmak zorunlu değildir. Sanal düzeyde daha temel olan zaman simetrik bir bağlantı olarak yorumlanabilir. Propagatör alan kuramında bir etkinin bir noktadan başka bir noktaya nasıl bağlandığını hesaplayan araçtır. Popüler dilde buna parçacığın gittiği yol denir. Yani parçacığın yörüngesi. Çoğu zaman bir yol değil, olasılık genliğinin hesabıdır. Özellikle sanal parçacıklarda çizgi kamera ile yakalanmış bir nesne izi değildir. Kastner'in ana ayrımı şudur. Gerçek ölçülebilir kuantlar ile sanal düzeydeki hesap bağlantıları aynı ontolojik seviyede bulunmaz. Gerçekte kuanta ölçüm ve enerji aktarımı ile ilişkilidir. Sanal kuanta ise ara hesapta yer alan doğrudan gözlenen bir parçacık gibi düşünülmemesi gereken yapıdır. Bu ayrım yapılınca Feynman propagatörü doğrudan etki çerçevesinde her sanal süreç için zorunlu araç olmaktan çıkar. Bu antimaddeyi işlevsiz kılmak demek değildir. Negatif enerji çözümlerinin antiparçacık olarak yorumlanması korunur. Elektronun karşıtı olan pozitron gibi antiparçacıklar gerçek fiziksel varlıklardır. Sorun sanal düzeyde bu yapıları her zaman zamanda geri giden parçacık gibi resmetmektedir.
Bu resim güçlü bir hesap sezgisidir. Fakat doğrudan etki yorumunda temel ontoloji olmak zorunda değildir. Bu yaklaşımdaki sorun eğrisel uzay zamandaki vakum sorunuyla da karşımıza çıkar. Çünkü eğrisel uzay zamanda her yerde geçerli bir uzay, tek bir parçacık sayımı ve tek bir vakum seçimi zayıflar. Kuantizasyon her şeyden bağımsız hazır bir parçacık listesi değildir. Belirli emici tepki ilişkileriyle gerçek olaylara dönüşen bir süreç olarak okunabilir. Doğrudan etki yaklaşımının ilginç tarafı buradadır. Alanı yayan ve soğuran sistemler arasındaki bağlantı olarak düşünür. Enerji aktarımı olan gerçek süreçler ile enerji aktarımı üretmeyen sanal bağlantılar ayrılır. Bu ayrım neticesinde sanal parçacıklar sürekli ortaya çıkıp yok oluyor şeklinde bir yorumlama getirilebilir. Standart kuantum alan kuramı olağanüstü başarılıdır. Elektronun manyetik momentinden parçacık çarpışmalarına kadar çok hassas sonuçlar verir. Bu yüzden mesele standart kuramı yıkmak değildir. Standart kuramın hesap araçlarını gündelik nesne sezgisiyle birebir özdeşleştirmemektir. Fizikte bazen en iyi hesap dili en basit ontoloji dili değildir. Temel bir vakum yapısının uyarımları olabileceği Luis González Mestres tarafından savunulmuştur. Benzetme olarak da şunu sunar. Ses dalgaları havanın veya maddenin uyarımlarıdır. Fononlar katı içindeki kolektif titreşimlerdir. Standart parçacıklar da daha temel bir vakum ortamının uyarımları olabilir. Bu çerçevede vakum, preon denen daha temel bileşenlerden oluşan bir yapı olarak düşünülür. Süperbradyon adı verilen varsayımsal bileşenlerin kritik hızı, ışık hızından çok daha büyük olabilir. Bu durumda kuantum dolanıklık standart parçacıkların üstünde değil, vakumun daha derin dinamiğinde açıklanmaya çalışılır. Bell deneylerinde mesafe, zamanlama ve ölçüm seçimi değiştirilerek kuantum kuramının öngörmediği küçük ama tekrarlanabilir sapmalar aranmalıdır. Dolanıklık özel görelilikle doğrudan çatışan bir mesajlaşma mekanizması değildir. Ölçüm sonuçları arasında yerel klasik açıklamayla üretilmeyen korelasyonlar vardır. Fakat bu korelasyonlarla tek başına istenen bilgi uzak noktaya gönderilemez. Bu ayrım da spekülatif vakum modelleri tartışılırken korunmalıdır. González Mestres'in ikinci büyük önerisi spinoryal uzay zamandır. Standart uzay zamanı 4 reel koordinatla anlatırız. 3 uzay 1 zaman. Spinoryal uzay zaman fikrinde ise daha temel bir temsil vardır. 2 kompleks bileşenli bir spinor yapısıdır. Bu özellikle spin 1/2 parçacıkların uzay dönüşümleriyle ilişkisini daha temel bir geometrik zemine bağlamak ister. Spinoryal uzay zaman, kozmik zamanın ve evrenin genişlemesinin daha temel bir geometriden doğabileceğini savunur. Hubble benzeri genişleme ilişkisi madde ve kütle çekimi eklenmeden önce bile geometrik bir özellik olarak ortaya çıkarılmaya çalışılır. Modern yüksek enerji fiziği ve özel görelilik, ışık hızının evrensel sınır rolü üzerine kuruludur. Bir model ışık hızından daha hızlı temel bileşenler öneriyorsa doğrudan deneysel sınırlarla yüzleşmek zorundadır. Bu noktada devreye Gödel-Cohen ve karar verilemezlik kavramları girer. Eğer kanıt bulamıyorsak demek ki evren hesaplanamaz, fizik tamamlanamaz, kuantum mekaniği kesinlikle türemiştir gibi sıçramalara gidebiliriz. Eğrisel uzay zamanda kuantum alan kuramında vakum seçimini tartıştık. Parçacığın gözlemciye bağlı hale geldiğini söyledik. Daha sonra doğrudan etki, sanal parçacıkların ve propagatörlerin gerçeklik statüsünü tartıştık. Bu katmanda diyagramdaki çizgi gerçekten uzay zamanda yol alan şey midir sorusunu sorduk. Son olarak da kuantum mekaniği temel değil de daha derin bir vakum dinamiğinin kuantum kütle çekim tartışmalarında etkili bir dil olup olmayacağı fikri üzerinde de durduk. Uzay zamanı koordinatları sandığımızdan farklı bir temsilin gölgesi olabilir mi? Dolanıklık standart parçacıkların değil, daha derin bir yapının belirtisi olabilir mi? Bu sorular değerlidir. Fakat değerleri test edilebilir hale getirildikleri ölçüde fiziğe dönüşür. Böyle bakınca boşluk boş değil cümlesi de daha olgun hale gelir. Bu cümle vakumun içinde sürekli küçük toplar kaynıyor demek değildir. Vakum alanların en düşük gürültü zemini, ölçümlerin referans durumu, geometrinin etkisine açık bir fiziksel yapı ve bazı yorumlarda daha derin bir ortamın yüzeyi olarak okunur. Boşluk ne sadece boş bir sahne ne de her gizemi çözen mistik bir denizdir. Boşluk fiziksel anlamın üretildiği aktif sınır bölgesidir. Düz uzay zamanda parçacık dediğimiz şey netleşir. Eğrisel uzay zamanda bu netlik gevşer. Sanal süreçlerde çizgiler hesap diline dönüşür. Spekülatif vakum modellerinde ise sahnenin altında yeni bir yapı aranır. Bu yüzden modern fiziğin en derin sorunu evrende neler var sorusundan önce gelir.
Önce şunu sormalıyız. Varlık dediğimiz şeyi hangi ölçüm düzeninde, hangi uzay zaman yapısında, hangi tutarlılık filtresiyle tanımlıyoruz? Parçacık, alan, vakum ve zaman aynı kavramların farklı yorumlanmasıdır. Son olarak söylemek gerekirse boşluk boş değil ama dolu olduğu şey basitçe gizli parçacıklar listesi de değil. Boşluk neyin parçacık, neyin olay, neyin ölçüm, neyin sadece hesaplama olduğunu ayıran derin kurallar ağıdır. Bu kurallar evrenin son yasaları mı yoksa daha temel bir vakum yapısının yüzeyde bıraktığı izler mi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.